Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz çıtır çıtır börek tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 6 bardak kadar un aldım. 1 çay kaşığı kadar toz mayayı ekleyip güzelce karıştırıp ortasını havuz şeklinde açtım. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Üzerine 2 bardak kadar ılık su ekledikten sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 2,5 bardaktan biraz daha fazla su kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masaya alıyorum. Masaya aldıktan sonra 4-5 dakika kadar hamur özlü bir hal alıncaya kadar hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Ayrıca kullandığınız unun böreklik ve baklavalık olmasına dikkat edin. Hamur toparladım, masaya aldım. 4-5 dakika kadar özlü bir hal alıncaya kadar hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Buzdolabı poşetinin içerisine alıyorum. Yarım saat kadar dinlendiriyorum. Yarım saat kadar dinlendirdikten sonra poşetin içerisinden çıkartıyorum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıyorum. Bu hamurdan toplamda 12 adet beze elde ettim. İsterseniz daha küçük, isterseniz daha büyük bezeler hazırlayıp daha büyük bir masada büyükçe hazırlayabilirsiniz. Bezeleri hazırladıktan sonra hiç dinlendirme yapmadan merdane yardımı ile pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamurları pasta tabağı büyüklüğünde açtım. Yağ olarak ben sıvı yağ kullandım. Dilerseniz 100 gram kadar tereyağı eritip karıştırabilirsiniz. Uygun bir tabak aldım. Hamurları tek tek yağlıyorum.
Yağın her yerine değmesine dikkat edin. Hamurları yağladıktan sonra 1 saat kadar dinlendiriyorum. Üzerini kapatıyorum. 1 saat dinlendirdikten sonra hızlı bir şekilde böreğimi hazırlamaya başlıyorum. Hamurum 1 saat kadar dinlendi. Üzerindeki poşeti alıyorum. Masayı güzelce yağladım. Masanın yağlı olmasına dikkat edin. Ayrıca hamurun da yine yağlı olmasına dikkat edin. Hamuru yuvarlak değil de biraz dikdörtgen olacak şekilde açıyorum. O şekilde katlama yapacağım. Kenar kısımlarından çekiştirerek büyütüyorum. Kalın olan kısımlarını dilerseniz alabilirsiniz. Mayalı bir hamur olduğu için o kısımlarda sertleşme olmuyor. İster ıspanaklı ister peynirli olarak hazırlayabilirsiniz. Ben yarısını ıspanaklı yarısını peynirli olarak hazırladım. Çok da sıkı olmayacak şekilde katlayarak bu şekilde hazırladım. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Sadece uç kısımlarından bu şekilde alıyorum. Daha düzgün bir şekilde görünmesi için. Hızlı bir şekilde bir tane daha hazırlıyorum. Dikdörtgen olacak şekilde açtım. Ufak tefek yırtılmalar olabilir. Hiç önemli değil. Katlama yaptığımız için arada kayboluyor. İç harcı olarak yağlı köy peyniri kullandım. Çok da sıkı olmayacak şekilde katladım. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Böreklerimi hazırladım. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Bir 10 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Üzerlerine sadece sıvı yağ sürüyorum. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar böreğimi pişirdim. Böreğim fırından çıktı. Çok güzel bir şekilde kabardılar. Aynı zamanda çok güzel bir şekilde kızardılar. Kameranın açısından dolayı rengi değişebiliyor bu şekilde. Sizler için doku testine geçiyorum. Çıtır çıtır çok güzel bir börek oldu. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.